Harland and Wolff, gemi yapımı, inşası, tamiri ve dönüşümü yapan ve alanında uzmanlaşmış ünlü bir tersanedir. 1861 yılında kurulan tersane, tarihte çok ünlü çalışmalara imza atmıştır. Harland and Wolff, 1874 yılında SS Germanic adıyla okyanus ötesi yolcu taşımacılığı yapacak bir gemi üretti. İlk seferini Liverpool limanından New York limanına 30 Mayıs 1875 tarihinde gerçekleştirmiştir. Hızlı gemi olarak inşa edilen Germanik, İrlanda'dan Amerika yönüne ortalama 15,79 knot hızla Atlantik Okyanusu'nu 7 gün 15 saat 17 dakika gibi rekor bir sürede tamamlayarak 1876 Şubat ayında Atlantik'i en kısa zamanda kat eden gemilere verilen Mavi Kurdele ödülüne sahip olmuştur. Takip eden Nisan ayında da 7 gün 11 saat 37 dakika ile dönüş yönünde yine Mavi Kurdele ödülünü almıştır. 1874 yılından 1904 yılına kadar SS Germanic adıyla White Star Line şirketine hizmet veren gemi, aynı yıl American Line şirketine geçti ve ismi Ottawa olarak değişti. Bir yıl American Line şirketinde kalan gemi, 1905 yılında Dominion Line şirketine geçti ve ismi Ottawa olarak devam etti. Mart 1911'de eski adıyla Germanic, sonraki adıyla Ottawa, 25.110 altın liraya Osmanlı Seyri Sefahin İdaresi tarafından satın alındı ve gemiye Padişah 5. Mehmet Reşat'ın annesi adı olan Gülcemal adı verildi. Osmanlı Seyri Sefahin İdaresi tarafından satın alındıktan sonra da Almanya'ya olan bir seferi sırasında tersaneye alınarak esaslı bir revizyondan geçirildi. Gemi ilk zamanlarında Türk askerlerini Yemen'e taşıdı. Karadeniz limanlarına düzenli posta seferleri yapmaya başladı. 1911'de Sultan Reşat onunla Rumeli seyahatine çıktı. Balkan Savaşı döneminde Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda kalan son askerleri 19 Haziran 1913'te Seman iskelesinden Gülcemal vapuru ile Rumeli'den ayrıldı. Hac zamanlarında binlerce yolcuyu Mekke'ye en yakın liman olan Cidde limanına taşıdı. 1914'te Birinci Dünya Savaşı çıktığında Gülcemal asker taşımada kullanılmaya başladı. Bir dönem hastane gemisi olarak da hizmet verdi. 27 Şubat 1915 tarihinde Ege'den Marmara'ya sızan İngiliz denizaltısı E-14, İstanbul'dan Çanakkale'ye asker taşımakta olan Gülcemal'i 1915 yılının Mayıs ayının başlarında İmralı Adası önlerinde yakalayarak torpillemeyi başardı. Pruvasından yara alan gemideki askerleri kurtarmak için şirketi Hayriye, Cemal Kaptan İdaresi'ndeki 67 numaralı Kalender adlı yeni vapuru ile 27 numaralı Sahilbent adlı araba vapurunu olay yerine gönderdi. Askerler ve savaş malzemeleri birkaç gün içinde yakındaki Bolayır ve Lapseki iskelelerine taşınırken, Gülcemal de yedekte çekilerek 2 yıl sürecek tamiratı için İstanbul'a getirildi. Savaşın sonunda Gülcemal, 1918-1919 yılları arasındaki mütareke döneminde Yunanistan ve Mısır'daki esir kamplarında tutulmakta olan Alman askerlerini Wilhelmshaven ve Hamburg limanlarına taşıdı. Bu arada İstanbul, Selanik ve İskenderiye arasında seferler de yaptı. Türk Kurtuluş Savaşı öncesinde 9. Ordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa, 12 Nisan 1919 günü İstanbul'dan Trabzon'a Gülcemal ile gitmiştir.
Gülcemal, Köstence, İstanbul, Napoli ve Marsilya üzerinden New York'a seferler yapmak üzere 9 Ekim 1920 günü başlayan yolculuk, New York limanında 31 Ekim 1920 günü sona erdi. Gemideki 956 yolcunun çoğunluğu Osmanlı tebaası Ermeni ve Rumlar ile Rusya'dan kaçan Yahudi mültecilerdi. Amerika'ya giden Türk bayraklı ilk gemi olarak Türk sivil denizcilik tarihine geçmiştir. Lozan Konferansı'na giden İsmet Paşa başkanlığındaki Türk heyeti Gülcemal ile deniz yolculuğu kısmını tamamladı. Türk-Yunan nüfus mübadelesinde Yunanistan'dan gelecek olan Türkler Gülcemal ile İzmir limanına taşınmıştır. Mustafa Kemal Atatürk pek çok yurt gezisini Gülcemal ile gerçekleştirdi. İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Türkiye ziyareti esnasında 25-26 Haziran 1934 günlerinde Gülcemal ile Çanakkale Sarayburnu gezisi gerçekleşmiştir. Gülcemal vapurunda gördüğüm intizam ve mükemmelliyet takdire değerdir. Genel Müdür Beyefendiye, geminin süvarine ve bütün mürettebatına teşekkür ederim. Gazi Mustafa Kemal. Gülcemal nihayet 1937'de hizmet dışı bırakıldı ve Haliç'e bağlandı. Uluslararası Lloyd kayıtlarında adı en son 1945 yılında yer aldı. 1949 yılına gelindiğinde limanda ardiye gemisi olarak kullanılıyordu. Ertesi yıl yüzer otel haline getirileceğine dair söylentiler çıktıysa da 75 yaşındaki gemi hurda olarak İtalyanlara satıldı. 1950 yılında bir açık deniz römorkörü tarafından çekilerek limandan çıkarıldı ve sökülmek üzere Messina limanına gönderildi. 1950 yılında söküldüğünde 75 yıllık hizmet ömrüyle o tarihte dünyanın en uzun süre çalışan ikinci gemisi olarak kayıtlara geçmiştir.